Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz olaylar varsa bizlere açıklamada belirttiğimiz mail veya Instagram adresimizden gönderebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Öncelikle kanalınız hayırlı olsun. Severek takip ediyorum. Adım Hasret. O zamanlar lise son sınıfta öğrenciydim. Ailem Ovacık köyünde yaşıyordu. Ben okul zamanları yatılı okulda kalıyordum. Okulda da görüştüğüm bir çocuk vardı. Sevgiliydik. Tatil olunca da köyüme, ailemin yanına geliyordum. Bilir misiniz bilmiyorum. Bazı köylerde hala var. Adına yunaklık derler. Burada köydeki kadınlar kazanlarda sıcak su kaynatır ve çamaşırlarını yıkar. Aynı zamanda çocukları ya da kendileri de yıkanır. Bir nevi hamam görevi de görür. Etrafı kapalı, bir oda gibi bir yerdir. Benim 4 tane kardeşim vardı. Benimle beraber 5 çocuk. Annem, babam da desek evde 7 kişi var. Annem kardeşlerimi yıkamak istediğinde buraya gidiyordu. Çünkü sobanın üzerinde kaynattığımız güğümdeki su bir kişiye zor yeterdi. Ama yunaklıkta koca kazanlar olduğu için annem bütün kardeşlerimi orada yıkardı. Bazen biz de orada yıkanırdık. Yine banyo yapacağımız bir gündü. Gündüz annem evin işleriyle uğraştı. Öğleye doğru yıkanmak için gittik. Ateş yaktık. Kazana da su doldurduk. Annem 4 kardeşimi de yıkadı, giydirdi. Ben de yardım ettim. Suyun kaynaması, 4 kardeşimin yıkanması, giyinmesi derken epey bir zaman geçti. Hava yavaştan kararmaya başladı. Ben de hızlıca yıkanıp çıkayım dedim. Annem bekliyordu başımda. Kilidi vardı ama ne olur ne olmaz, genç kızsın dedi. Hava karardığı için hızlıca yıkanıp çıktım. Eve geldik. O gece rüyamda çok değişik şeyler gördüm. Rüyamda yanımda hiç tanımadığım ama çok yakışıklı bir adam var. Bulunduğumuz yer orman gibi bir yer. İleride de kalabalık bir grup var. O kalabalığa doğru gidiyoruz. Yaklaştıkça herkes bana sinirlice bakıyor. Sonra o yakışıklı adam bana bir yüzük veriyor. Bunu parmağına tak. Kimse sana bir şey yapamaz diyor. Yüzüğü parmağıma takınca bir anda o kalabalık arkasını dönüyor. Üzerimdeki bakışlarını çekiyorlar. Ve o yüzük sayesinde aralarına giriyorum. Hepsi simsiyah giyinmiş. Suratları çok garip. Korktuğumu hissettiğim anda uyandım. Besmele çektim. Bu rüya da nedir böyle Allah'ım dedim. Sonra tekrar uyumuşum. Birkaç gün böyle tuhaf rüyalar gördüm. Birbirine benziyordu hep. Yanımda o yakışıklı adam, elimde de bana taktığı yüzük. Bu arada sevgilimle de ara ara ev telefonundan konuşuyordum. Cep telefonum vardı ama köyde doğru düzgün çekmezdi. Konuşabilmek için yüksek yerlere çıkmak gerekirdi. Babam evden çıktığında ben hemen fırsattan yararlanır ve sevgilimi arardım. Annem biliyordu zaten. Ama bana dikkatli ol, babam duyarsa öldürür seni diyordu. Babam çok sertti ve böyle şeylere de çok karşıydı. Bunu bildiğimden gizli saklı görüşüyordum. Telefonla son görüşmemizde sevgilimle saçma bir nedenden dolayı tartıştık ve telefonu yüzüme kapattı. Az sonra babam da eve gelince bir daha arayamadım. Aklımda hep o vardı. Konuşmak istiyordum ama babam evdeyken olmazdı. Ben cep telefonumu alıp bahçeye bakmaya gidiyorum. Domates salatalık toplarım biraz diye bahane üreterek çıktım evden. Evin arka tarafından dolandım. Karşıda yüksek bir dağ vardı. O dağa çok yakın değildi. Neredeyse 2 saate yakın yürümüşümdür. Sırf erkek arkadaşımla konuşabileyim diye. Telefon da sadece oralarda çekiyordu çünkü. Zor da olsa oraya gittim. Yukarı doğru çıkmaya başladım. Bir taraftan da elimde telefon çekiyor mu diye kontrol ediyordum. Biraz daha yükseğe çıkınca çektiğini gördüm. Hemen sevgilimi aradım.
Açtığımda yine tartıştık. Ona seni aramak için ne kadar yürüdüm, haberin var mı? Ne kadar zor şartlarda konuşuyorum seninle. Hak ettiğim bu mu yani dedim. Ben barışacağımızı düşünürken işler daha da kötüye gitti. Bana hasret, böyle uzaktan olmuyor. Ben yapamıyorum. En iyisi bu işi bitirmek dedi. Ne kadar uğraşsam da geri dönüşü yoktu. Ben de daha fazla üstelemedim. Baktım olmaz diyor, gururumdan ödün vermedim. Sen istemiyorsan ben de istemiyorum dedim ve telefonu kapattım. Böyle demiştim ama telefonu kapatır kapatmaz ağlamaya başladım. Bir taşın üzerine oturdum. Ben ağladığım sırada arka taraftan bir ses duydum. Duyduğum şey şuydu: sen benimsin. Hemen ayağa kalktım. Arkama baktım. Hiçbir şey yoktu. Öyle korktum ki. Giderken 2 saatte gittiğim yere koşarak yarım saatte gelmişim. Nefes nefese içeri girdim. Annem, ne bu halin, ne oldu dedi. Köpek kovaladı dedim. Babam da gördü. Köpek kovalayınca bahçeden topladıklarını da attın herhalde dedi. Ben onu tamamen unutmuştum. Babam öyle deyince ona da bir yalan buldum. Baba, daha tam olmamışlar. Biraz daha beklesinler diye toplamadım dedim. İnandı mı bilmiyorum. Anneme biraz yardım ettim. O gece uyumaya çalıştığım esnada pencere açıldı ve içeri siyah bir duman girdi. Duman yuvarlak bir şekilde havada toplandı ve korkunç bir şeye dönüşüp üstüme çöktü. Anne baba diye bağırsam da sesim kısılmıştı. O şeyin eli boğazımdaydı. Yani bana karabasan çökmüştü. Kendime geldiğimde o tekrar siyah bir dumana dönüşüp pencereden çıktı ve pencere kendiliğinden kapandı. Ben çığlık attım. Anne ve babam hemen yanıma koştu. Gördüğüm şeyi anlattım. Annem de sana karabasan çökmüş. Ben sana bir okuyayım dedi ve sırtımı sıvazlayarak dualar okudu. Annem yanımdayken uyuyakalmışım. Gece yine benzer bir rüya gördüm. O yakışıklı varlık yine yanımdaydı. Sen benimsin, benimle evleneceksin diyordu. Sen kimsin dedim korkarak. El Ebyaz dedi. Bunu derken de o yakışıklı suratı korkunç bir şekle büründü. Gözleri yerinden fırlayacaktı neredeyse. Suratı bembeyaz, ruh gibi oldu. Gözlerinin içi simsiyahtı ve elleri kıllı, tırnakları upuzun bir hal aldı. Yine çığlıklar atarak uyandım. Sabah olmuştu. Annem tekrar geldi. Sakinleşmem uzun sürdü. Evde küçük, duvarda asılı bir Kur'an vardı. Avuç içi kadardı. Onu üstüme aldım. Bu sayede korunurum diye düşündüm. Yalnız kalmaktan korkuyordum. Annem nereye gitse peşinden gidiyordum. Hele akşam olduğunda nefesim daralıyordu. Ne kadar derin nefes almaya çalışsam da ciğerlerime hava dolmuyor gibi hissediyordum. Boğuluyor gibi nefes almaya çalışıyordum. Annemler halimden korktular. Babam bir hastaneye gidelim yarın dedi. Ertesi gün beni hastaneye götürdüler. Bir sürü test yapıldı ama hiçbir şey çıkmadı. Böyle olunca psikiyatriste yönlendirdiler. Doktora her şeyi anlattım. Nefes alamadığımı söyledim. O da panik atak teşhisi koydu ve ilaç verdi. Benim derdim bu değildi, hissediyordum. İlaçları alıp köye döndük. O gün gariplikler arttı. Ne zaman yalnız kalsam kulağımda anlamlandıramadığım bir fısıltı duyuyordum. Çok korkuyordum. Annem bana ocakta yemek var, sen yemeğe bak, ben de bir tavuklara bakayım diye dışarı çıktı. Tamam dedim. Yemeğe bakmak için ocağa baktım. Ama ocakta yemek yoktu. Hemen dışarı çıktım. Anneme seslendim ama ses vermedi. İçeri de giremedim. Annem gelene kadar dışarıda bekledim. Annem geldiğinde neden burada bekliyorsun dedi. Korktum anne. Sen ocağa yemek koymuş muydun? Emin misin dedim. Tabii koydum dedi. Hemen içeri girdi. Evden yanık kokusu geliyordu. Annem
"Eyvah, yanmış kızım, niye bakmadın yemeğe?" dedi. "Anne, yemin ederim baktım ama ocakta yemek yoktu," dedim. "Kızım, az daha ev yanacakmış. Bu kokuyu da mı hissetmedin?" dedi. Ben ağlamaya başladım. Annem de durumun ciddiyetini daha da iyi anlıyordu artık. Bir hafta sonra okul açılacaktı. Ben geceleri kabuslar görüyor, gündüz ise böyle gariplikler yaşıyordum. Bir hafta bu şekilde geçti ve okul için merkeze gittim. Yurda yerleştim. Okula gittim. Erkek arkadaşımla aynı okuldaydık. Beni görünce hemen sınıfına girdi. Yüzüme iğrenerek bakıyordu. Hemen tuvalete gidip yüzüme baktım. Acaba bir şey mi var diye. Ama hiçbir şey yoktu. Benden nefret ediyordu. Anlayamadım. Okul bittikten sonra yurda gittim. Odamızda çalışma masalarımız vardı. Benimki camın önündeydi. Nefesim daraldığı için pencere önüne koymuştum. Arada bir dışarı bakıyordum. Yine dışarı baktığım bir esnada yurdun bahçesinde erkek arkadaşımı gördüm. Hemen kalktım. Dikkatlice baktım, oydu. Benim baktığımı görünce el salladı. Aşağı koştum. O kadar çok seviyordum ki onu. Merdivenlerden atlaya atlaya iniyordum. Yurdun bahçesinde ona doğru koştum. O da bana gülümsüyordu. Ama hiç hareket etmiyordu. Yanına kadar koştuğumda bir anda kayboldu. Etrafıma baktım. Kimse yoktu. Hayal mi gördüm acaba diye düşüne düşüne odaya girdim. Oda arkadaşlarım "Ne oldu, nereye gittin öyle?" dediler. "Hiç, yok bir şey," dedim. Pencereden tekrar aşağı baktım. Yine oradaydı. Aynı şekilde, aynı yerde duruyordu ve bana el salladı. Korkarak perdeyi kapattım. Yatağıma geçtim ve dua okumaya başladım. Kızlar da delirdiğimi düşünmesin diye onlara anlatamadım. Ertesi gün okul çıkışı hemen yurda gitmek istemedim. Biraz kafam dağılsın diye tek başıma gezmek istedim. Bir parka gidip oturdum. Öyle dalmışım ki havanın karardığını bile fark etmemiştim. Yurda giriş çıkış saatleri vardı. Belli bir saatten sonra girmek yasaktı. Ama ben gidene kadar o zaman çoktan dolardı. Kendime gelip hızlı hızlı yürümeye başladım. Parkın sonuna kadar geldiğimde yolun sonunda erkek arkadaşımı gördüm. Durdum sadece. Dikkatle baktım. Gözlerimi ayıramıyordum. Sanki hipnoz olmuştum. Ona doğru yavaş yavaş yürüdüm. Yaklaştıkça gözleri daha da çok çekiyordu beni. Tüm kontrolüm onun elindeydi sanki. O beni çekiyordu kendine. Yanına iyice yaklaştım. Gözlerime bakıp "Sen benimsin," dedi ve kayboldu. O kaybolduğunda ben de kendime geldim. Koşarak yurda gittim. Çok hızlı gelmiştim. Sadece 1-2 dakika geciktiğim için bir şey demediler. Odaya çıktım. Allah'ım, neler oluyor bana böyle deyip durdum. Kimseye anlatamıyordum yaşadıklarımı. Hiç uyuyamadım korkudan. Ertesi gün okula gittiğimde 1. dersin bitiminde koridora çıktım. Koridorun sonunda bir yangın çıkışı vardı. Erkek arkadaşımı gördüm orada. Bana bakıyordu ve beni çağırdı. Ben bu sefer korkmuyordum çünkü okul kalabalık, etrafımız ise insan doluydu ve gündüzdü. Korkunç bir şey yaşayacağımı düşünmedim. Onun yanına gittim. Yangın çıkışı yazan kapıyı açtı ve oradaki merdivenlere oturduk. Bana söyledikleri için pişman olduğunu ve beni çok özlediğini söyledi. Benim onu ne kadar sevdiğimi anlatmama gerek yok herhalde. Ben de kabul ettim ve yeniden sevgili olduk. Bana "Yurttan izin al, akşam buluşalım. Sana büyük bir sürprizim var. Çok mutlu olacaksın," dedi. Tamam dedim. Bana bir adres tarif etti. "Akşam buraya gel. Gece de benim yanımda kalacaksın. Unutma," dedi. Ben çok mutluydum. Okul biter bitmez yurda gidip izin dilekçesi doldurdum. Bir akrabamda bir gün kalacağımı söyledim ve çıktım. Verdiği evin adresine gittim. Daha önce evlerine gitmiştim. Burası onun evi değildi. Belki bir arkadaşının evini ayarlamıştır dedim. Zile bastım.
Kapı açıldı ama kimse yoktu. Yavaşça girdim. Ben girdiğimde kapı da sert bir şekilde kapandı. Sıçradım birden. İçeriden "Gel hayatım, buradayım" diye bir ses geldi. Sesin geldiği odaya girdim. Koltukta oturuyordu. Ben de oturdum. "Kapıyı kim açtı?" dedim. "Ben açtım" dedi. Tavırları, hali çok donuktu. "Neymiş peki sürprizin?" dedim. "Gözlerini kapat" dedi. Korkuyordum. Ama kötü bir şey olmamasını umut ederek kapattım gözlerimi. Elimi tuttu ve parmağıma bir yüzük taktı. Gözlerim hala kapalıydı ama yüzüm gülüyordu. Bana yüzük almıştı. İçim içime sığmıyordu. "Şimdi açabilirsin" dedi. Ben büyük bir mutlulukla gözlerimi açıp parmağıma baktım. Ama bakmamla çığlıklar atarak kapıya koşmam bir oldu. Çünkü bu yüzük rüyamda bana takılan yüzüktü. Arkama bile bakmadım. Koşmaya başladım ama bir anda düştüm. Sanki felç olmuştum. Elim, ayağım, yüzüm felç olmuştu. Düşüp kaldım. Bana doğru yürüdü. Üstüme geldi. "Sen benimsin. Hep benimle olman için bana ruhun lazım" dedi. "Öleceksin ve evleneceğiz" dedi. Erkek arkadaşımın bedeninden çıkıp korkunç bir şeye dönüştü yine. İnanın ne dua ne başka bir şey hatırlıyordum. Zihnimi toplamaya çalışsam da adımı dahi unuttuğum bir andı. Bismillah diyebiliyordum sadece. Onun bile tamamını söyleyemiyordum. Ve Bismillah derken yavaş yavaş hatırlamaya başladım. Nas ve Felak surelerini okudum. Okuduğumda o korkunç suret siyah bir duman oldu ve kayboldu. Ben de evden kaçtım. Ağlayarak koşuyordum. Sürekli arkama bakarak acaba beni takip ediyor mu diye kontrol ediyordum. Benim bu halimi fark eden birkaç kişi yanıma geldi ve bana su getirdiler. Sakinleştirmeye çalıştılar. Ne olduğunu sorunca onlara "Bir sapık beni takip ediyordu" dedim. Adam da bana "Nerede kalıyorsun? Seni ben bırakayım. Benim de senin yaşında kızım var" dedi. Ve beni yurda kadar götürdü. Kapıdan girene kadar da bekledi. Allah razı olsun ondan. Yurda girince hoca bana "Hani izin dilekçesi doldurmuştun, ne oldu?" dedi. Ben de yine bir sürü yalan uydurdum. O kadar çok yalan söylüyordum ki son zamanlarda kendime inanamıyordum. Bu kadar yalanı ise normalde ben asla uyduramam. Ama bu yalanlar kulağıma fısıldanıyordu. Ben de tekrar ediyordum. Hocayı inandırdıktan sonra odama geçtim. Kızlar uyumuştu. Saat o kadar geç mi olmuştu hiç farkında değildim. Işığı açtım ve yatağıma yattım. Kapatamıyordum korkudan. Ellerim, ayaklarım zangır zangır titriyordu. Işık nedeniyle kızlardan biri uyandı. "Işığı kapatır mısın? Uyuyamıyorum" dedi. Ama ben yataktan kalkamıyordum ve cevap da veremiyordum. Titreyip duruyordum sadece. Kız söylenerek yatağından indi ışığı kapatmak için. İndiğinde ise benim halimi gördü. "Ne oldu sana?" dedi. O sırada diğer kızlar da uyandı. Kolonya falan sürdüler, su verdiler. Ben artık çok dolmuştum. Anlattım her şeyi. Gözleri korkuyla fal taşı gibi açılmıştı. İçlerinden biri "Hasret, sen bir hocaya git. Bak, annemin arada bir gittiği hoca var. Bize bir akrabamız muska yapmıştı. Onun için gitmiştik. Annemi arayıp numarasını, adresini öğrenirim" dedi. "Tamam" dedim. Annesini arayıp hocanın bilgilerini aldım. Ertesi gün okula gitmedim. Hocanın yanına gittim. İçeri girince hoca bana değil, arka tarafıma doğru bakıyordu. Arkamda biri mi var diye baktım. Kimse yoktu. Hoca bana "Gel kızım" dedi. Odaya girince "Kapıyı kapat" dedi. Sonra da "Arkanda ifrit cin vardı. Hiç bırakmaz bu seni" dedi. Ben çok korkmuştum. Anlatamadan ağlamaya başladım. Hoca ise başıma siyah bir örtü örttü. Hiçbir şey göremiyordum ama korkudan ağlamaya devam ediyordu. Hoca bir şeyler okuduktan sonra "Ey ifrit, kimsin?
Kimlerdensin dedi. Çok korkunç bir ses, El Ebyaz dedi. Titredim sesi duyunca. Etrafta da titreyen şeyler vardı sanırım. Masa sallanması gibi bir ses geliyordu çünkü. Deprem olur gibi. Hoca, ne istersin bu kızdan dedi. Bundan sonrasını hiç anlayamadım. Çünkü cin de hoca da başka bir dilde konuşmaya başlamıştı. Az sonra hoca örtüyü kaldırdı ve bana "İfrit sana aşık olmuş, bedenini ve ruhunu ele geçirmek istiyor" dedi. 2 tane muska yazdı. Birini üstünde taşı, birini yastığının altına koy dedi. Birkaç gün sonra da tekrar gel dedi. Hocanın yanından çıktım. Yurda geldiğimde muskayı yastığın altına koydum. Diğerini de üstüme iğnelikle taktım. O gün bir şey olmadı ta ki gece oluncaya kadar. Gece uyuduğum esnada bir ateş sesi duydum. Yani bir şey yanıyordu sanki ve yanık kokusu vardı. Hemen kalktım. Ses yastığımın altından geliyor. Yastığı kaldırınca hocanın verdiği muskanın yandığını gördüm. Işığı açtım. Kızları uyandırdım. Ateşi söndürdüm. Onlar da ilk kez yaşadığım bir olaya şahit olmuşlardı. Hepimiz de çok korkmuştuk. Yurtta mescit vardı. Oraya gittik. Burada kendimizi daha güvende hissediyorduk. Namaz kılınan bir odaydı ve 2 raf kitaplığı vardı. Kur'an, tefsir ve diğer dini kitaplar. Gerçekten de o odaya girdiğimizde hiçbir şey olmadı ve biz oradan sabaha kadar çıkamadık. Sabah olunca tekrar hocanın yanına gittim. Hocaya olanları anlattım. O da eğer o muskayı yaktıysa her şeyi göze almış demektir. Onu öldürmekten başka çaremiz yok dedi. Sana musallat olduğu yer sizin köyünüzdeki banyo yaptığın yer dedi. Seni orada görmüş ve aşık olmuş. Onu yine oraya çekip yakmamız lazım dedi. O an aklımdan onlarca soru geçti. Anneme babama ne diyecektim? Nasıl olacaktı? Bana bir şey olacak mıydı? Hoca bana annenlerle ben konuşurum. Durumu anlatırım. Hiç merak etme dedi. Çaresizlik içinde kabul ettim. Ve yurda gidip bazı eşyalarımı yanıma aldım. Hoca ile beraber yola çıktık. Köyün arabasında giderken camdan dışarıyı seyrediyordum. Ve belli aralıklarla onu görüyordum. Korktuğumdan camdan da bakamaz oldum. Ve köye vardık. Annemle babama her şeyi anlattık. Durumların bir kısmını bildiklerinden inanmışlardı. Ve hocanın dediklerini yapmaya hazırdık. Hoca musallatın başladığı yere gideceğiz dedi. Banyo yaptığım yere. Oraya gittik. Anneme su kaynatmasını ve benim yıkanmam gerektiğini söyledi. Babam sinirlenmeye başlamıştı. Ama hoca, giyinik olacaksın kızım, merak etme dedi. İçeri girdik. Annem suyu getirdi. Başımdan yavaş yavaş dökmeye başladı. Babam, annem ve hoca başımdaydı. Gözüm kapalıydı. Sadece suyun akışını hissediyordum. Hoca anneme 3 kez daha dök dedi. Annem 3 kez daha döktü ve gözlerimi açtım. Açtığımda ise onu hocanın tam arkasında gördüm. Nefesim hızlanmıştı. Hoca bana, onu görüyor musun? Nerede dedi. Ben parmağımla titreyerek hocaya arkasını gösterdim. Hoca arkasını döndü. Dönünce gitti. Hoca eline bir kağıt aldı ve yaktı. Neredeysen çık. Bu kıza musallat olmaktan vazgeç. Yoksa seni yakarım dedi. Cayır cayır yanarsın diye bağırdı. Cin köşede tekrar belirdi. Hocaya bakıp senin leşini köpekler yiyecek. O karın, kızın parça parça olacak dedi. Ne duyduklarıma ne de gördüklerime inanabiliyordum. Korkudan olduğum yerde donmuştum. Hocayı öyle tehdit ediyordu ki korkmamak elde değildi. Ama hoca hiç korkmadı. Bir şeyler okumaya başladı. O okudukça cin de hareket edemez oldu. Sinirlendiği her halinden belliydi. Hoca gözlerini hiç ayırmıyordu cinin üstünden. Gözleriyle hareket etmesini, kaçmasını engellemişti sanki. Annem ve babam cini görmüyorlardı.
Sadece hoca ve ben görüyorduk. Sonra hoca bir kağıt daha yakıp cinin üzerine attı. Sıcak su kazanındaki suyu alıp cine döktü. Ve o şey, nasıl tarif edeyim, eridi mi, buhar mı oldu bilmiyorum. O şekilde kayboldu. Hoca bana kurtuldun dedi. Ben hiç sevinemiyordum. Suratım bembeyaz olmuştu. Kazanın yansımasından kendimi görüyordum. Bayılmışım. Gözümü açtığımda evdeydim. Annem, babam ve hoca başımdaydı. Ben kendime gelince sevindiler. Yavaşça doğruldum. Cin ölmüştü ve kurtulmuştum. Hocam, her şey bitti mi şimdi dedim. Bitti dedi. Korkarak, peki bu cinin ailesi tekrar musallat olursa o zaman ne yapacağım dedim. Olmazlar, merak etme. Eğer başka bir olay olsaydı, emin ol, öldürsek de kurtulamazdın. Ama sana aşık olması onlar tarafından da suç olarak biliniyor. İnsana aşık olan cini, cinler bile kendi arasında cezalandırır. Bu yüzden kimse onun öcünü almak istemez, merak etme dedi. Hoca o gece bizde kaldı. Ev içinde bazı okumalar yaptı. Sabah da yolculadık. Hoca beni kurtarmıştı. Bir süre köyde kalıp yaşananları unutmaya çalıştım. Unutamadım elbette ama en azından artık kurtulduğumu anlamıştım ve okul için tekrar döndüm. Döndüğümde de bir sıkıntı yaşamadım. Hatta erkek arkadaşımla bu sefer gerçekten barıştık. Onunla da sonradan konuşup neden benden ayrıldığını sordum. Meğer o da kötü şeyler yaşamış. Evde bırak o kızı diye sesler duyuyormuş. Bu yüzden çareyi benden ayrılmakta bulmuş. Biz okul bitince evlendik. Şu an çok mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Hikayemiz buraya kadardı. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.